Mide kanseri meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra en sık rastlanan dördüncü kanser türüdür. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon, ülkemizde de 20 bin kişiye mide kanseri tanısı konuyor. Erken dönemde çoğunlukla herhangi bir şikayete neden olmadan sinsice ilerlediği için tehlikeli kanserler arasında yer alıyor. İlk dikkat çeken belirtileri de genellikle karın ağrısı, yemekten sonra gelişen hazımsızlık ve şişkinlik oluyor. Ancak yakınmaların mide ülseri veya gastrit hastalıklarından kaynaklandığı düşünülerek sorun ihmal edilebiliyor. Bu durumda tedavide gecikmeye yol açabiliyor. Erken tanı sayesinde hastalar uzun yıllar sorunsuz bir şekilde yaşamlarına devam edebiliyorlar. Daha da önemlisi değiştirilebilir risk faktörlerine dikkat ederek mide kanserinden kısmen korunmak da mümkün olabiliyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erman Aytaç, mide kanseri riskini artıran 12 etkeni anlattı ve şu önemli bilgileri verdi. 1. İlerleyen yaş. Mide kanserinin görülme sıklığı ilerleyen yaşla birlikte artıyor. Mide kanserinde 50 yaşından sonra risk yükseliyor. 2. Erkek olmak. Mide kanseri erkeklerde kadınlardan 2 kat daha sık ortaya çıkıyor. Kadınlarda daha yüksek miktarda salgılanan östrojen hormonunun mide kanseri riskini artıran Helicobacter pylori enfeksiyonuna karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülüyor. 3. Genetik faktör. Anne, baba ve kardeşler birinci derece aile bireylerinde mide kanseri öyküsü varsa bu hastalığın gelişme riski normal popülasyona göre daha fazla oluyor. Dolayısıyla riski değerlendirmek için mutlaka bu alanda uzman bir hekime başvurulması öneriliyor. 4. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, midede sıklıkla rastlanılan bir bakteri cinsidir. Gastrit oluşumundan sorumlu bir bakteri olarak görülen Helicobacter pylori'de mide kanserli hastalarda daha fazla rastlandığı biliniyor. Ancak bu tablodan midesinde Helicobacter pylori saptanan her kişide mide kanseri oluşacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Çünkü Helicobacter pylori'nin sık görüldüğü bazı toplumlarda mide kanseri oranı düşüktür. Dolayısıyla bu bakterinin yanı sıra diğer risk faktörleri de son derece önemlidir. 5. Fazla tuz tüketmek. Fazla tuz tüketimi mide kanseri riskini artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesini tavsiye ediyor. 6. Tuzlanmış, tütsülenmiş besinler. Dünya Sağlık Örgütü gelişmiş ülkelerdeki kanserlerin %30'unun beslenme ile ilişkili olduğunu bildiriyor. Örneğin Japonya gibi tuzlanmış ve tütsülenmiş besinlerin yoğun olarak tüketildiği coğrafyalarda mide kanserine daha sık rastlanıyor. Ülkemizde de yaygın olarak tüketilen mangalda pişirilmiş etin de risk faktörü olabileceği düşünülüyor. Bu durum etin tuzlanması ve pişirirken yanması ile ilişkili olabiliyor. Benzer şekilde fazla miktarda işlenmiş et veya yağda kızartılmış, soslu ve baharatlı besinler ya da aflatoksin ile bulanmış olan besinler de yani bayat ekmekteki küfler gibi riski artırıyor. Nasıl ki tuzlanmış, tütsülenmiş besinlerin fazla tüketilmesi mide kanserine yakalanma olasılığını artırıyorsa, tersine çiğ sebze ve meyvelerin bolca yenilmesi, C vitamini ve antioksidan maddeler de bu kanserden korunmada olumlu etki yapabiliyor. 7. Sigara kullanımı. Sigara kullanımı birçok kanserde olduğu gibi mide kanseri için de risk faktörü oluyor. Öyle ki sigara kullanım yoğunluğu ve süresi arttıkça risk faktörü 4 kat yükseliyor. 8. Obezite. Çağımızın önemli bir sorunu olan obezite hastalarında da mide kanseri riski yükseliyor. Obezite ile artan vücut içindeki toksik maddeler, kanser gelişimini hücre seviyesinde artıran oksijenlenme bozukluğu ve savunma sisteminin zayıflaması gibi etkenler mide kanserinin gelişimini kolaylaştırabiliyor. 9. Bazı meslekler. Bazı iş kollarında çalışanlar yani odun dumanına ya da asbest dumanına maruz kalanlar, metal, plastik ve maden işçileri gibi mide kanseri açısından daha fazla risk altında oluyorlar. 10. Kan grubunun A olması. Mide kanseri kan grubu A olan kişilerde daha sık görülüyor. Kesin nedeni bilinmemekle beraber bu durum A kan grubu olan kişilerin Helicobacter pylori enfeksiyonuna karşı daha yatkın olmalarıyla açıklanıyor. 11. Bazı hastalıklar. Kalın bağırsağı tutan bazı hastalıklarda mide kanseri görülme riski olasılığı yükseliyor.
B12 vitamininin emilememesi nedeniyle oluşan kansızlık türü olan pernisiöz anemide de mide kanseri riskini artırıyor. Atrofik gastriti, midenin iç yüzünü döşeyen mukoza tabakasının epitel hücrelerinin ve salgı bezlerinin kaybıyla sonuçlanan kronik iltihaplanma olan hastalarda da mide kanseri riski daha sık görülüyor. Yapılan çalışmalarda toplumda öpücük hastalığı olarak bilinen enfeksiyöz mononükleöz hastalığına neden olan Epstein-Barr virüsünün mide kanseri gelişimine etkisi olduğu gösterilmiş. 12. Mide ameliyatı olmak. Geçmişte mide ameliyatı olanlarda, özellikle de midesinin bir kısmı çıkartılan hastalarda bu kanserin gelişme riski yıllar içinde artabiliyor. Bu nedenle yakınmasız olsalar dahi mide ameliyatı geçiren hastalara belli aralıklarla kontrol amaçlı gastroskopi yapılır. Mide kanserinde çok erken evre tümörler ameliyat gerekmeden endoskopik olarak tedavi edilebiliyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erman Aytaç, endoskopik tedavi yöntemleri dışında hastalığın 1 ila 3 evrelerinde ana tedavi yöntemlerinin cerrahi işlem olduğunu belirterek şunları kaydetti. Cerrahi tedavinin ana prensibi tümörün yayılma olasılığı olan tüm lenf bezleriyle birlikte çıkartılmasıdır. Hastalığın 2 ve 3. evresinde genellikle önce kemoterapi uygulanıyor. Ameliyat daha sonra yapılıyor. Patoloji raporuna göre ameliyat sonrasında kemoterapi ve radyoterapi gibi ek tedaviler uygulanabiliyor. Tümör karaciğer ve akciğer gibi uzak organlara da sıçramışsa, yani hastalık 4. evrede ise ana tedavi yöntemi kemoterapi oluyor. Tedavi sonuçlarını birçok faktör etkileyebiliyor. Bu etkenlerin en önemlileri hastalığın evresi ve yapılan tedavilerin kalitesidir.